Tempo 158. Tempo kutusundan 158 BPM'i ayarlayalım şöyle yukarı doğru. Böyle bir hızı var. Hemen melodiden başlayalım. Channel Rack'e gelip bir tane Sakura yükleyelim. Proje için seçtiğim ses buraya tıkladığımızda hazır seslere Eastern Dreams Bank'teki bu seste 25. ses, flüt. Seste ufak bir akort problemi var, o yüzden onu bir halledelim. Tam olarak bastığı tuşu yansıtmıyordu. Onu tespit ettim. O nedenle şu düğmeyi, tune düğmesi, sıfıra getireceğiz. Sakura'yı piyano roll'da açalım. Burada birkaç ufak ayar göstermek istiyorum. Birincisi ızgara ayarı. Tuşlar burada gördüğünüz gibi kutucuklara yerleşiyorlar ve benimkisi gibi olmasını gerektiren bir durum var burada. O nedenle ızgarayı sel yaptığınızdan emin olun. Ve projenin anahtarı veya kalıbı C minör. Melodiyi yazmak için C6'ya gelmem gerekiyor. Bu enteresan ses çıkartıyor. Biraz karakteristik bir ses. Bu melodinin omurgası. Omurga ile ilgili birkaç ufak bilgi vereyim. Bu sanki bir merdivenden düşüyormuş gibi bir his verdi ama açıkçası bu projeden önce bu melodiyi ben kafamda duydum. O yüzden bu kısım önemli. Proje ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa fikriniz olana kadar kurcalamanızda fayda görüyorum. Yani her projeden önce bir iki cümleden oluşan birkaç hece de olabilir bu arada, küçük şeyler de olabilir, birkaç kelime de olabilir tabii. Bunlar kafanızda olursa iyi olur. O şekilde giriştiğiniz bir proje muhtemelen biter. Kontrole basılı tutarken sol klikle seçtim hepsini. Kopyala yapıştırın bir alternatifi var. O da klonlama. İkinci bar için şurasının ikinci parçası burası oluyor. Bunu klonlamam gerektiğini hissettim. O nedenle bunu seçtim. Yine kontrole basılı tutup Kontrol B. Uygun yere yerleştirelim. Sonuç şu oldu. Aslında tekrar ediyor kendini şu anda. Ufak bir değişim yaratabilir diye düşündüm ama tonu da bozmamalı. Çok başka bir notaya gitmemeli diye hissediyorum. O yüzden şunu sildim, bunu da sildim. Bu F bastığı için son tarafta onu uzatmasını istiyorum. Enteresan karakteristik hareketleri var bu melodinin. Şöyle bir olay var burada şu anda. Burada aynı, burada aynı, burada farklı. Yani bu A, B, A, C olabilir. Ufak bir detay daha var tabii. Burada C, D ve D şarp olarak D şarp dışarı taşmış. Ama çok kısa kalmış. Notayı uzatmak gerekir diye düşünüyorum. Enstrüman uzun tuşlarda enteresan hareketler yapıyor bence. Devamı için de bu kısmı Ctrl B ile. Şimdi muhtemelen şu ikisi üst üste bindiği için bir uğultu oluşacaktır orada. O yüzden C6'yı siliyorum. Çünkü D Sharp zaten burada bu ilk nota görevini üstlenmiş. Diğer bir detay şu. Buradaki tuş uzun. Her ne kadar kısa gibi davranan da bir enstrüman olsa da bunlara göre uzun. Buradaki ses ayarları, bunların her biri notaların sahip olduğu volüm düğmeleri aslında. Ve hepsi aynı boyda. Yani hepsi aynı şiddette çıkıyor. Biz fark yaratalım, inişleri çıkışları olan, onu hissettiren bir melodi olsun. Şu tuşun sesini kısmak için mesela burayı aşağı alabiliriz ama duymamız lazım, yani istediğimiz bir etkiyi veriyor muyuz acaba diye. Mesela bu çok kısık kaldı. Biraz daha yukarı alalım. Biraz daha silik oldu. O nedenle bu okeydir. Buna bir kere sol tıklanabilir. Bu tuş artık ayarıyla beraber buraya da gelecek demek. Siliyorum bunları. Aynılarını koyuyorum notaların ama sadece ses ayarları farklı. Biraz daha organik oldu. Hepsine yapıyorum bu işlemi.
Hatta ekstra hareketler de katabiliriz bu işin içine biz. Şuraları vurgulayabilecek bazı hareketler yapabiliriz. Çünkü bu yükselen bir melodi ya da bir motif. Bu sabit kalabilir. Bu çünkü final tuşu olmuş. Tırmanışı şöyle anlatabiliriz belki biraz daha. Bu da kaba kalmış. Şuraya dikkat edin, ekranın şu tarafına. Orada yüzdelik rakamlar veriyor. %67'ymiş mesela bu. Şöyle yaparsam eğer bunu da görürsünüz. Bu %67, hatta 69 olmuş. 67'ye çekeyim. Bu da %63 civarı bir şey. C minörün kalıp yapısını kullanarak böyle bir melodi yazmış olduk. Melodinin içinde en ince tuş yine C, en kalın tuş da C. Şimdi bas enstrümanına geçelim. Flex'i kullanacağız. FL Studio'nun kendi yazılımlarından biri. Bu PAX kısmında hiçbir şey görünmüyorsa sizde, onlar muhtemelen Get kısmındadır. İndirebilirsiniz tek tek. Ben indirdim, o yüzden burası boş. Şurada da yazabilir. Bu paketleri ücretsiz indirebiliyorsunuz. PAX'in içinde indirdiğinizi varsayıyorum. 808 basları içeren klasöre ve bu Driven denen bası alalım. Birkaç nota basmamız gerekir. Basla ilgili belli ayarlar da yapacağız. Formatını değiştireceğiz. Ama ilk başta melodiyi yazalım. İnce de yazabiliriz. Kalını alalım. İki tuştan oluşan çok basit bir hattın üstüne kuracağız bassline'ı. Bunları şimdilik klonlayalım. Bununla sınırlı kalmıyor. Çok tek düze bir bas. Enteresanlıklar katabiliriz. İki farklı tuşu var bunun. F ve D sharp. Son 3 tuşluk yer için İstediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz de tabii. Birebir gidiyorsanız bu şekilde götürün. Bu bir cümle. İkinci cümlenin içerisine farklı bir hareket yapalım. Burada bir tuş şu an için gerekli değil ama onunla ilgili slide notası, kaydırma notası yapabiliriz. Şuradaki tuşa basacaksınız kaydırma notaları için. Çok yumuşak bir geçiş sağlayacaktır bir tuştan diğer tuşa. Buna bastınız. Şu ilk tuşunu, D Sharp'ın ilk tuşunu silin ve bunu buraya koyun. Slide notasının üzerinde görüyorsunuz. Orada bir üçgen var şöyle. Diğerlerinde yok. Bu demek ki bir slide notası. Bu kaydırma işlemini yapmak için kendinden bir önceki notayla en azından bir yerde kesişmesi gerekiyor. Şöyle getiriyorum. Ve şu an bunlar kesişiyorlar. Bakın etki böyle. Peki bunun tadını çıkarabilir miyiz? Daha fazla kullanabilir miyiz? Evet. Kaydırma notasına bir kere tıklıyorum. Belli yerlere serpiştirebiliriz. Mesela şuraya. Hatta bu kaydırmaları bir aşağı alırsak daha hoş olabilir belki. Burası da kendinden bir önceki 4 barın aslında temelini oluşturuyor. Bunları sileceğim şimdilik. Burayı komple seçip klonluyorum Ctrl B ile. Şu anda yazdığımız bas çok ince bir aralıkta gibi geliyor bana. Bu şarkı için aradığım bu değil ve zaten yaptığım da bu değildi. O nedenle bunu kontrole basılı tutarken aşağı yön tuşuyla bir oktav aşağıya aldım. Kulağınızı tırmalamış olabilir, bir çat çıt çıt sesler geliyor. Basın ayarlarına bir geri gitmemiz gerekiyor burada. Basın sayfasına gidip. Bizim için iki seçenek var. İkisini de uygulayacağız gerçi. Sesi filtreleyip bazı frekanslarını, bazı o çat çıt seslerin olduğu frekansları atmak için yapılacak bir işlem var. Low pass filtresiyle olacak bir iş. O yüzden yumuşak geçişlere ihtiyaç olacaktır. Bunu 6. ayara getirip, yani burada başka ayarlar da var, 6'ya getirip önce bir %50'ye getireceğim.
yukarıdan takip edebilirsiniz. %50'ye geldiğinde nasıl duyuluyor? Bu bası birazcık daha aşağılara hapsetmek isterseniz, ki ben öneririm bunu, bu tür basların şarkının düşük frekanslarını temsil etmesi daha çok işinize gelir. Seslerin üst üste binmemesi için ve ilerleyen safhalarda da mix yaptığımızda bunun öneminin olduğunu göreceğinizden dolayı bu filtreyi birazcık daha aşağı çekiyorum. Mesela %33 gibi bir şeye. Ben bunu %30'da sabitledim. Kulağımı tırmalayan hala belli pat 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 sesler var. Çünkü şarkıda ritim de olacak, perküsyonlar da olacak. Onlarla çakışmasını istemiyorum. Bir ses kalabalığı yaratmasını istemiyorum. O nedenle gideceğim düğme şu düğme. Sesin zamanlamasıyla oynamakla alakalı bir şey bu. Zamanlamanın ilk aşamasına atak deniyor. Ve atak devreye girme süresini temsil eder. Mesela bu düğmeyi biz %80'e çeksek basın davranışı değişecektir. Yani devreye girme süresi uzayacaktır. Biraz kurtuluyoruz o tak 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 sesinden tabii. Bunu ideali sanıyorum ki %65 civarı bir şey. Hala belli bir etkiyi vermeye devam ediyor ama uçlarının yumuşatıldığını biraz daha hissedebiliyorum. Hatta filtre biraz daha aşağı alınabilir mi acaba? Bu çıkan sonuç benim hoşuma gitti. İkinci hareket ne olur? Şurayı takip etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi şurayı bir tepe yapıyor. Yalnız devamlılığı olan kısım şurası. Arasında ciddi bir fark var. Yani bu bas sürekli bir bas olmasına rağmen, notasyon da sürekli olmasına rağmen, şöyle gördüğünüz gibi uzun notalar çok daha fazla kullanılmış burada. Kısalar da var gerçi ama uzunlar daha dominant. Belli bir sıkıştırma işlemi yapmam gerektiğini hissediyorum ben. Çünkü bu iki seviye arasındaki farkı birazcık daha minimuma düşürmek istiyorum. Şu bir fark, şöyle bir fark var ve benim hoşuma gitmiyor bu. Ben basın şarkının çoğu yerinde aynı seviyede olmasını bekleyerek yaptım bu beat'i. Sıkıştırmak gerekecek, o da burada. Böyle bir düğme var. Şu an %0 bu. Bunu birazcık daha yukarı alalım. Şurayı da takip etmemiz gerekiyor. Ben sadece bunu çevireceğim, yukarı doğru ittireceğim. Siz buraya bakın. Gördüğünüz gibi sıkıştı. Yani aralarındaki boşluk, o fark çok azaldı. Sonuç olarak bizim kulağımıza gelen sinyalin ses şiddeti de artmış olduğunu da biraz kısarsak iyi olur. Çünkü dediğim gibi ritim gelecek, kick gelecek, bunların birbirleriyle çakışması söz konusu olacaktır. Sonuç olarak bu out yazan düğmede bütün bu sonucun, burada yapılan bütün hareketlerin volümünü kısmış olacağız biz. Bir volüm ayarı bu. Baktığınızda önce filtre yapıldı. Buradan birazcık daha zamanlaması ile ilgili birkaç ayar yapıldı sağa çevrilerek. Yumuşatıldı yani keskin köşeleri. Ama aradaki farkı da yani kompresör mantığıyla, kompres düğmesiyle halletmiş olduk ve sonucu da biraz kıstık zaten çünkü gayet kulağıma net bir şekilde gelen bir bas notasyonu var burada. Hatta sonuç sinyal %57 olabilir. Şu anda projeye bir perküsyon grubu eklememiz gerekiyor. O nedenle PAX klasörüne gideceğim. Mod Audio klasörünün içinden Kicks'e gideceğim. Önce bir kick alalım. Bunun üstünde belli oynamalar yapılabilir ama bu çakışma ihtimali daha düşük olan bir kick gibi geldiği için bana. Sadece duyarak bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. Bunu projeye alalım. Birkaç tane clap almak gerekecek. Belki belli yerlerde snare. Clap dosyası içerisinde 20. clap'i bir alalım. Snare klasörüne gidelim. Bu biraz daha kuyruğu olan bir snare. Bunu da alalım. İşimize yarayabilir. Bu anlık olarak çok ciddi bir ses çıkartıyor ama çok çabuk da sönüyor. Bu da işe yarayabilir. Bunu da alalım. Bir tane de head almamız gerekiyor zilleri temsil eden. O da birinci zil. Şimdi elimizde bir melodi var, bir bas var ve bir ritim grubu var. Bu enstrümanların tamamı şu an bir şey yapmaya hazır. İlk olarak kickleri yerleştirelim.
Daha önceki derslerde gösterdiğim gibi ritim dersinde vurgu noktalarını belirleyelim. Bunun için ben bir metronomu açacağım. Duygusu bu şekilde. Kick'in piyano roll sayfasını açtım. C5 üstünde yazacağız bunu. Sonra tune etmemiz gerekirse, yani farklı bir tuş üzerinde tutmam gerekirse yaparım. Belli vurgu noktaları var ve melodinin cümle kurma yapısı şuradan baktığımızda hep bu şekilde. Yani çok düzgün bir şekilde bir bar dolduruyor. Bir barda 4 tane küçük bara bölünüyor şöyle. Bu böyle bir cümle. Önce bunları vurgulayacağım çünkü bir önceki gösterdiğim yöntemle melodideki ritmisiteyi tespit etme yöntemiyle çıkarsak olmayacak biliyorum. Mesela öyle yapsak, bütün o vurgu noktalarına vurmaya çalışsak şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu değil. Yani bunu istemediğim için o yönteme başvurmuyorum. Fakat ilk vurgu noktaları, çünkü dediğim gibi cümle şu kadar olduğu için her bir melodide hep bunların başına koymayı uygun görüyorum şimdilik. Şimdi bas da tabii bazı şeyler yapıyor arka tarafta. Onu da gözeterek belli hareketler yapmam gerekecek. Şurada ufak bir hareketi var basın. Şöyle tamamlayıcı olabilir kick burada. Burada baseline çok net bir hareket yapmış. O yüzden benim için de bunu güçlendirmek kalıyor. Fakat tabii buradaki yığılmayı, yani seslerin üst üste binmesini istemeyeceğimden dolayı buraların sesini biraz kısabilirim. Belki şu yüksek olur, bu düşük olur birazcık daha. Düşük yüksek düşük şeklinde ilerlerim şurada. Son tarafı boş bıraksam da olur diye düşünüyorum. Çünkü yine bir asimetri yapma gibi bir fikrim var. Beat'in kicklerin en azından kendi içinde bir asimetrisi var. Yani ikiye böldüğümüzde aynı şey değiller. Ama kick notasyonunun tamamına baktığımızda bunu ikiye böldüğümüzde yine aynı şey olmayacak. Çünkü burada bu var, burada bu olmasın. Bilmiyorum, yani bu tamamen duygusal bir tercih. Bu tür şeyler tabii besteciden besteciye değişir, yani bu tür kararlar. Kickler belli oldu. Benim için en azından belli oldu yani. Kickleri belki farklı bir tuşa alabilirim diye düşünüyorum. Bu sayfadayken hepsini seçerek de yapabilirsiniz. Ctrl A'ya da basabilirsiniz. Ctrl A bütün notasyonu seçer. Shift'e basılı tutarak ızgaranın üstüne doğru taşıyacağım şöyle. Shift'e basılı tutarak yukarı yön tuşu. Bu şekilde. C5 daha kalın bir tuş. Boğuk olduğu için sevmedim ben onu. Bu daha böyle yukarılarda tutuyor kick'i. C6'da bayağı bir inceliyor. Böyle daha ayrışık duruyor. Bas çaldığı zaman üst üste binmelerini engelleyebilmek için. Tabii böyle şeyler aranjmanda başlıyor. C5'ten D Sharp 5'e aldım. Daha ince bir kick. Bu tabii kick'in pozisyonunu değiştiriyor yapı olarak. Bas zaten kalın. O nedenle kick'in ince olması birazcık daha işleri kolaylaştırır. En azından ikisinin ayrı ayrı duyulmasına çok ciddi yardımları oluyor. Çok önemli değil bence şu an için nereye koyduğunuz, ama yani D Sharp 5 üzerinden götürürseniz projeyi daha ayrışık olacaklarını ben öngörüyorum. Zilleri yerleştirmek için bir hareket göstermek istiyorum. Zile sağ tıklayın ve Fill each two steps deyin. Bu otomatik olarak yerleştiriyor. Bunu Piano Roll'da açtığımızda burada böyle düzgün bir şey görüyoruz. Sesi şu an için çok fazla, bence çok rahatsız ediyor. Bunun sesini biraz kısabilirim şuradan. Şu bir volüm düğmesi. Şimdi zille ilgili ne yapacağız? Bu head sesiyle ilgili. Birazcık daha enteresanlık katmak için mesela veya buraya bir hareket katabilmek için ilk 3 tuşu bassın şöyle.
Bu kısmı boş bırakacağım, rahat bırakacağım burada birazcık daha. Çünkü çok fazla bu sık tuşelerden var. Bunlardan 4. barda olmasın diyorum. Ama 5. barın başında atağa kalkabilir. Zilin üstüne tıklayacağım. Sadece şu düğmeye odaklanmanızı isterim. Alt yazan düğmeyi. Ve buradaki dalga formunu inceleyin aynı zamanda. Bu zilin şu anki hali. Altı döndürmeye başladıkça dalga formu bakın sıkışıyor birazcık daha. Aslında olan şu, kuyrukları birazcık daha kısalıyor. Kuyruklarından yani uzayan bir ses bu, kendince belli bir uzunluğu var. Şöyle bir sonuç çıkar ortaya, onu dinleteyim. Yayvanlıktan sıkılığa geçiyor. Bu %70 kalabilir sanki. %60 da olur. Volümünü de şu düğmenin aynısı o. Buradan %55'e falan. Çünkü çok fazla zil duymak istemedim ben bu beat'te. Clap için, clap 20'de, yani ondan başlayalım. Bunun için bu birazcık daha basit bir hareket tabii. Şöyle yapacağım. Burada bir ikilik boşluk var. 2 ufak bar. O yüzden bunu Ctrl B ile çoğaltırsam eğer çok daha rahat yerleşmiş olur. Şunu da kısaltalım. Notasyonunu kopyalayalım Ctrl C ile ve V ile. Bunları aktardım. Attack Snare birazcık problemli bir durumda şu anda. Eğer bunu duyarsak ses kalabalığı yapıyor burada. Bunu sadece altları için kullanıyorum ve belli bir kuyruk etkisi var diye, şöyle uzun bir kuyruğu var. Sesini %50'ye getiriyorum bunun. Yukarıda görüyorsunuz sol üstte. Ve birazcık da kuyruğunun etkisini azaltmak istiyorum. Mesela %40 bir deneyelim. Çok şart değil. Yani tercihe bağlı. Biraz daha gidebilir. %40. Bunun kuyruğu hiç olmamalı bence. Out'unu tamamen kıstım. Hepsi birlikte çaldıklarında aynı tuşu belli bir güçlülük yaratıyorlar tabii. Uygulama yaptıysanız, umarım yapmışsınızdır. Programınıza aldıysanız bu şeyleri, buna benzer bir proje yapmanızı öneririm. Aynı parametreleri kullanan veya farklı şeyler denediğiniz, nasıl isterseniz. Yaptıkça gelişen bir iş gerçekten bu böyle. Bu etapta toplu bir beat oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Çıktı almak isterseniz eğer. Export yapmanız gerekir. File'dan export MP3 file'a geliyorsunuz ve buradan istediğiniz yere aktarıyorsunuz. Nasıl olduğu şu an için hiç önemli değil. Ama dediğim gibi biz bunu uzatacağız ve bir şarkı yapacağız. Teşekkürler.